Ve efendim profesyonel boks heyecanı HT Spor ekranlarında yaşandı. Sevgili Bilgehan Demir'in sesinden gerçekten çok keyifli bir mücadele izledik. Ve şimdi ise stüdyoma Skype aracılığıyla konuğum Bilgehan Demir. Bilgehan, ne çok özlemişiz sesini. Merhaba Bahar. Umarım çok beğenmişsinizdir. Halkımız gerçekten, yani Türkiye'nin böyle bir organizasyona ihtiyacı vardı. Ve HT Spor'da böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Ve bir ucundan tuttu diyeyim. Ve gerçekten de bütün Türkiye'de olağanüstü bir ilgiyle takip edildi. Ben de 2021'den sonra boks anlatmayı tamamen bırakmıştım aslında. Birol Topuz Bey var. Bu organizasyonun patronu, öyle söyleyeyim size. O beni boks anlatımlarına ilk teşvik eden kişi olduğu için onun yapmış olduğu organizasyonlarda o gel dediği anda ben gelmek durumundayım. Ona bir vefa borcum var. Ne İşte güzel. onlardan bir tanesini böylelikle gerçekleştirmiş olduk. Ama normalde anlatmıyorum. Ama Ama sevgili bir de Bilgehan, HT Spor olunca işin ucunda çok daha büyük bir heyecanla işin içinde yer aldım ve çok mutluyum şu anda böyle bir işin içinde olduğum için. sevgili Bilgehan, yani iyi ki de olmuşsun. Gerçekten çok özlemişiz dediğim gibi sesinden böyle bir mücadeleyi izlemeyi. Sen de oradaydın, mücadeleyi yakinen takip ettin. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı? Şöyle, zaten biz ilk duyuruyu 21 Şubat tarihinde İstanbul'da Sancaktepe'de yapmıştık. Sancaktepe'de bizim Umut Camkıran'ın Tunceli'li olmasından dolayı dedik ki ya bir de böylesine bir maçı Tunceli'de yapsak nasıl olur dedik. Umut da şöyle sağa sola baktı, süper olur abi dedi. Ve o hayal birkaç ay sonra gerçekleşmiş oldu. Şimdi Tunceli Tabii, Atatürk Stadyumunda gerçekleştirildi organizasyon ve birbirinden heyecanlı 6 profesyonel boks karşılaşması HT Spor ekranlarında spor severlerle buluştu. Dolayısıyla önemli de bir mücadele serisiydi. tabii ki şimdi Dünya Boks Konseyi'nin Asya kemeri bu. 50. sıradaydı 1585 boksör arasında Umut Camkıran. Bu galibiyetle birlikte 37. sıraya çıktı. İlk 15'e girdiği zaman da dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanıyor. Bunun içinde ilk önce EBU Avrupa kemeri var. EBU Avrupa kemerini kazandığı takdirde, bu kemeri daha önce sadece Sinan Şamilsam kazanmıştı. Böyle bir başarıyı da elde ederse Dünya Boks Konseyi'nde de diğer federasyonlarda da 5 büyük federasyon var. İlk 15'e girebilecek. İlk 15'e girdiği zaman da zaten Deontay Wilder, Usyk, aklınıza ne geliyorsa, Joshua, hepsiyle maç yapabilme hakkını elde edecek. Çok önemli bir adımı geride bıraktı şimdi. Lovinot diye bir Arnavut boksör var. Murat Aliyev'i yendi en son. Ve EBU şampiyonluğu durumuna geldi. Onda bütün gözü kulağı Umut'un onda. Kasım ayında da Umut onunla İstanbul'da maç yapmak istiyor. Tabii deplasmana da gidilebilir veya ikisini Riyad'da dövüştürebilirler. Böyle bir ihtimal de var. Bakalım ne olacak? Herkes çok heyecanlı. Promotörü Ahmet Adıbeş'te Birol Topuz bu konuda kararı verecekler. Ve hepsinden önemlisi, onlar çok ciddi bir takım oluşturmuş vaziyetteler. O takımın içinde ben de varım. Ne güzel. Ve Umut Camkıran'ın bir yere gelebilmesi için Birol Topuz'un çok doğru adımlar attığını şu ana kadar gördük. Bundan sonra da doğru adımlar atabileceğine inanıyorum açıkçası. Eğer hata yapılırsa, mesela boksta nasıl bir şey var biliyor musun Bahar? Nasıl? Bir boksör kendi gücü kuvveti bellidir. O gücü kuvvetinden çok daha iyi bir boksörle dövüşmemeli. Ya kendi gücünde biriyle dövüşmeli ya da kendi gücünden bir tık daha iyi boksörle dövüşüp onu yenebilmeli. O zaman ne oluyor? Bir tecrübe daha kazanmış oluyor. Öyle geliyorsun, dünya şampiyonu yenebilecek kapasiteye ulaşıyorsun. O kapasiteye ulaşmadan büyük maçlara çıktığın anda da kaybediyorsun. İşte bu hatayı yapmamak adına da Birol Topuz ekibiyle çok iyi çalışıyor, iyi düşünüyor. Şimdi Hüseyin Çözmez diye de bir kondisyoneri var Umut Camkıran'ın. Normalde Umut bu karşılaşmadan önce 140 kiloya kadar ulaşmıştı. Bakın 140 diyorum. Maça kaç çıktı? 115.4. Çok ciddi kilo verdi. Kasım ayına kadar da 100 kiloları bulması bekleniyor. Ya daha şimdi vücut yapısı boksörlerin bazılarının vücut geliştirmeci gibi olmuyor. Olamaz da zaten. Bakmayın böyle göbeği var, işte daha yağlı gibi duruyor falan filan. Sinan Şamil Saman'a baktığınız zaman o da çok kaslı biri değildi ama yakıp yıkardı ortalığı, hatırlayın.
Yani gereğine Hani göre aslında ne gerektiriyorsa tabii ona göre kendi vücutlarını da kaslı biri dizayn iyi ediyorlar diyebiliriz. dövüşebilseydi, kaslı biri iyi dövüşebilseydi vücut geliştirmeciler dünyanın en büyük şampiyonu olurdu boksta. Değil. O Doğru. yüzden boks yeteneği, boks tekniği onlar yeterince zaten. Usyk'e baktığınız zaman Usyk'te de çok büyük bir kas yapısı yok. Joshua'da çok büyük kas yapısı var. Her hafta knockout oluyor neredeyse. Yani anlatmak istediğim şu, doğru yolda, iyi yolda biraz geç yakalandı. Açıkça söyleyeyim ama bunun da suçu Umut da değil. Türkiye'de bir profesyonel boks algısı maalesef oluşmadı. Dünyanın en büyük boksörlerinden biri olmaya namzet Ali Eren Demirezen bile adam New York'ta Adam Kownacki'yi 20 bin kişi önünde Barclays Center'da yendi. Gerald Washington'ı Miami'de knockout etti. Adam kendini ispat edebilmek için her şeyi yaptı. Artık bıktı, boksu bıraktı. Allah'tan Umut devam ediyor şimdi. Türkiye'yi temsilen devam ediyor bu arada. Bunu da anlatayım size. Türk lisansıyla, istese yabancı lisanslarla da dövüşebilme hakkı varken Türk lisansıyla dövüşüyor. Bu konuda da ne dedi? 81 vilayeti buradan dedi şey yapıyorum, yani ona gönderiyorum galibiyeti diyerek de çok önemli bir mesaj verdi. Herkese de bu açıkçası bir ders olsun. Umut Camkıran'la ilgili gerçekten bu kardeşimizin herkes 81 vilayet peşinde olmalı. Evet, desteklememiz gerekiyor. Sevgili Bilgehan, şimdi sen de yıllardır bu sporun içindesin. Hatta boks deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesisin. Şimdi Umut için dedin ki ilk 15'e girerse hani çok önemli bir iş yapmış olacak. Sen Umut'un potansiyelini nasıl değerlendiriyorsun? İlk 15 şansını nasıl görüyorsun? Akıllı adımlarla görüyorum. Çünkü belli bir noktaya ulaşabilmek için kendini test etmen gerekiyor. Antrenman maçları var. Güçlü antrenman partnerleriyle sparringlerde kendini test edebiliyorsun. Aa bak, ben bu adamı yenebildim sparringde. Buna karşı üstünlük sağlayabildim. O zaman ben bu adamı da yenebilirim. Bu adamı yendim, bunu da yenebilirim. O zaman kendi kendine karar verebiliyorsun. Biz de görebiliyoruz ki Umut Camkıran belli kademelerin, şimdi Lominat'ı, o Arnavut boksörü de yendiği takdirde çok büyük sınıf atlayacak. Bakın, ben çok gerçekçi bir adamım ve çok gerçekçi konuşan bir spor düşünürüyüm, öyle söyleyeyim. Ve spor kişisiyim. Ben beden eğitimi ve spor bölümü mezunuyum. Yıllarca muhabirlikler yaptım, spikerlikler yaptım, yapımcılıklar yaptım. Televizyon dünyasının çok içinde yer aldım. Ciddi yöneticilikler yaptım. Çok büyük operasyonlar, gerçekten olağanüstü işler yaparak ben buralara kadar geldiğimi düşünüyorum. Ve ama bunu neye borçluyum? Profesyonel konuşmaya borçluyum. Bakın, bana göre 10 çeşit boksör var. 10. sınıf boksör var, 9. sınıf boksör var, 1. sınıf boksör var. Umut Camkıran şu an 3. sınıf bir boksör. Ne Lominat'ı demek yenerse, 3. sınıf boksör? anlatıyorum. Birden 10'a kadar sıralayayım. Dünyanın en iyisi 1 numaradır. 1. sınıf boksördür. 2. sınıf boksör ilk 15'e girmiş boksördür. İlk 15'in dışında yer alanların hepsi 3. sınıf boksör. Benim görüşüm bu. Umut şu an 10. sıralamadan, ki amatör kariyeri yok bu kardeşimizin, 10. sıralamadan 3. sıralamaya kadar yükselmeyi başardı. Bu çok mükemmel bir derece, 3. sınıf. Yani 3. dünya ülkesi diye düşünmeyin. 3. sınıf boksör ilk 50'ye girmiş boksördür. Bunu başardı. 2. sınıf boksör olabilmesi için EBU şampiyonluk kemerini alıp ilk 15'e girmesi lazım. Ama 1. sınıf boksör olması için de mandatory challenger, yani ne demek? Dünya şampiyonunun mecburi rakibi durumuna gelmesi lazım. Dünya şampiyonundan sonraki boksörler de 1. sınıf boksördür. Zaten dünya şampiyonuna 1. sınıf boksör denmez, ona dünya şampiyonu denir. Evet. Anlatabildim mi? Umut Evet. çok iyi yolda ilerliyor. Çok klas ilerliyor. Ama kendi tabiriyle söylüyorum, çok az zamanım kaldı Bilgehan abi. 2 senem kaldı. Ben 2 sene daha boks ya yaparım ya yapmam. Bu süre içinde şampiyonluk maçına çıkmak zorundayım. Ve bunun için de gereğini yapacağım diyor. Yani artık boş maçlarla vakit geçirmeyeceğim anlamında konuşuyor. Bundan sonraki bütün maçlarım bir öncekinden çok daha kuvvetli maçlar olacak diye söyledi. Bu arada annemin evinden sesleniyorum sizlere, güzel annemin. Bursa'dayım. Biraz sağlık sorunlarımız var. Çok ciddi. Çok geçmiş Ama olsun. show must go on derler, biliyorsun. Teşekkür ederim. Şu an babam acil serviste Bursa Şevket Yılmaz'da. Abim keza cumartesi günü ben Tunceli'de bu maçları anlattığım sırada maalesef beynine pıhtı atmış.
Sol tarafında çok bir felç geçmiş meydana olsun geldi. Evet, Bilgehan. bir yandan da o da hastanede şimdi. Dün bağlanacaktım. Gamze arkadaşımdan çok özür diliyorum. Ama Estağfurullah, bir anda bir sağlık. karışıklık oldu. Sağlık her Yapamadım. şeyden önce. Sevgili Evet, Bilgehan, bugün de bu ama şartlar altında bize bağlandın. Çok teşekkür ederiz. rica Sana ederim. ve tüm ailene de tekrar geçmiş olsun diliyorum. Sağ olasın Bahar'cığım, ama atlatacağız inşallah. Evet, inşallah. Demek ki bizim diri kalmamızın sebebi daha zor durumdaki ailemizdeki insanlara yardım etmekten geçmekteymiş. O yüzden biz de onların yanındayız şimdi. Umarım güzelleşecekler, hepsi geri dönecekler. Evet. Tabii ki elimizden geldiği kadarıyla, ama durumlar biraz açıkçası ciddi. Bilgehan, çok teşekkür Evet. ediyorum. Ben de sen bağlanmadan hemen önce yayın esnasında öğrendim. Tekrar biliyorsun tüm kalbimle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir şey Sağ ol olursa Bahar'cığım, zaten sağ ol Bahar. telefonun öbür ucundayız bizler de. Çok sağ ol Tabii ki, sevgili tabii ki. Bilgehan demiş. Ben Ahmet Selim Bey'e, Ali Baransel'e çok teşekkür ederim. Ne dediler? Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Hiç konuşmanıza gerek yok. Biz sizi tanıyoruz, biliyoruz. Nasıl bir yayın yapacağınızdan da eminiz dediler. Evet. Ve ET Spor'un kapılarının da bize sonuna kadar açık olduğunu söylediler. Umarım utandırmadık. Umarım güzel bir yayın yaptık. Ve umarım herkes beğenmiştir. Boks dünyadaki futboldan sonra en çok izlenen, zaman zaman unvan maçları sırasında futbolun da çok üzerine çıkan yayınlar. Takipçisi olalım, bakalım önümüzdeki dönem neler olacak. Evet. Belki zamanında başka büyük kanallarda yapmış olduğumuz izlenme rekorlarını neden HT Spor'da kırmayalım, değil mi? Kesinlikle öyle. Senin de dediğim gibi çok özlemişiz. Çok da güzel bir akşam, bir organizasyon geçirttiniz daha doğrusu. Tekrar teşekkür ediyorum ve sevgili Bilgehan Demir'i uğurluyorum burada. Teşekkürler Bilgehan, bir kez daha. Hoşçakalın.